Herkese merhaba. Sağlıklı, mutlu, güzel bir gün dilerim. Şimdi emtialara bir bakalım bugün tekrar. Bu analizde biraz işlem stratejileri üzerine sohbet etmek istiyorum sizinle. Biraz da gene bu teknik analizin yanlış anlaşılmasından kaynaklı gereksiz sorular var. Daha doğrusu cevapsız sorular var. Bunlara da bir değinmek istiyorum. İşte buradan alalım mı, daha bekleyelim mi? Veya yorumlarda analiz yapanlar var. Bu daha da düşer gibisinden. Bugün yaptığım analizde de biraz bunlara cevap vermek istiyorum. Şimdi ilk olarak teknik analizi bir kere doğru yere oturtmamız lazım. Teknik analiz bize yarın ne olacağını söylemez. Dünkü fiyat hareketlerine bakıp bugünün resmini çeker ve biz de buradan yola çıkarak ne olursa ne yapmalıyız yarının planını yapmaya çalışırız. Burada ilk olarak gümüş özelinde bakacak olursak biraz geriden gelerek anlatmak istiyorum. Bakın şurada bir tepe yaptıktan sonra yeni bir düşük yapıyoruz. Bir önceki dibin altında yeni bir dip. Sonrasında bir önceki tepenin altında yeni bir tepe ve buradan gelen satışlar da yeni bir dip yapıp satışların sonlandığı bir süreç yaşanıyor. Sonrasında gelen bakın bütün bu dalga hareketlerini tek bir çizgi olarak kabul edersek bir önceki tepenin üstüne çıkan yeni bir tepe yapıyoruz ve şu an için bugün için bir önceki dibin üstünde yeni bir dip oluşmuş durumda. Eğer bu dip çalışacak olur ise buradan gelen yükselişin de şu bir önceki tepenin üstünde bir tepe yapmasını bekleriz. Bu bizim şu an için şu dakika itibariyle genel bir beklentimiz olur. Dolayısıyla burada şunu söyleyebiliriz. Şu destek bölgesi korunduğu sürece 21.48-21.42 desteği korunduğu sürece buradan tekrar bir dönüş gelme ihtimali var deriz. Dolayısıyla bu riski almak isteyenler 21.42 altına stop koyarak bu bölgeden alım yapabilirler. Ancak 21.42 altına stop koymak şarttır. Çünkü bir saat sonra piyasaya ne gibi bir haber düşecek veya dünyanın neresinde hangi yatırım fonu alıma veya satıma geçecek bizim bunu şu andan bilebilme şansımız yok. Dolayısıyla biz ne yapıyorduk? Satranç oynuyorduk. 21.42 kırılmadığı sürece alıcı olunur. 21.42 kırılacak olursa da aşağıda bir önceki dip bölgemiz var. Bu da 21-24-21-17 bölgesi. Satışların buraya kadar derinleşmesini bekleriz. Burada da bir çift dip ihtimali oluşur. Dolayısıyla tekrar risk alınabilecek bir bölgedir. 21-17 altında kapanışlar görmediğimiz sürece burada bir çift dip oluşumu sonrasında yükselişe geçmesini bekleriz. Tabii bunu her yatay harekette bu şekilde düşünemeyiz. Bunu şu an bize düşündüren şey 16 Şubat tarihinde oluşan şu tepe bölgesi sonrasında gelen satışların yeni bir dip yaptıktan sonra yeni bir yüksek, yeni bir tepe yapmış olması, şu bir önceki tepeyi geçmiş olması bize bunları düşündürüyor. Örneğin şu geçmiş süreçte bakın hiç bu tarz bir oluşumdan bahsetmemiştim. Çünkü gelen kırılımlar sonrasında oluşan tepkiler hep kısa kalıyordu. Bir önceki tepeye ulaşamadan tekrar satışa geçiyordu. O yüzden bütün bu düşüş boyunca bekledik. Fakat burada artık talebin biraz bir miktar arttığını gördüğümüz için buradan gelen satışların alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini konuşuyoruz. Aynı zamanda bakın haftalık grafiklerde gümüş için şu son yükselişin %50'sini geri aldı diyebiliriz demiştik. Dolayısıyla bu yükselişin %50 düzeltmesinden de bir yükseliş başlatabilir. Ancak aşağıda 20.35'ten geçen %61.8 seviyesine kadar da düşmeyeceğinin bir garantisini size kimse veremez. Dolayısıyla burada ne gibi riskler alacağınıza siz kendiniz karar vereceksiniz. Özellikle gram yatırımcısı için bu 24 dolar üstünde satış yaptıysa ne diyorduk? Gram yatırımcısı uzun vadeli yatırımcıdır. Buradan yaptığınız satışı artık yavaş yavaş yerine koyma zamanı geldi diye düşünüyorum. Ancak ne yazık ki şuradan alın, buradan alın gibi size tek bir seviye de veremem. Bu doğru olmayacaktır.
beklentilerinizi karşılamayabilir. O nedenden dolayı kendinizin strateji oluşturabiliyor olmanız lazım. Nedir bu? Bir miktarını bu bölgeden alım yaparsınız. Şu bölgeden yaptığınız satışın bir miktarını bu bölgeden alım yaparsınız. Bir miktarı için aşağıda bu %61.8 seviyesini beklersiniz. Bunu oturup sizin düşünüp karar vermeniz lazım. Bir falcı, bir müneccim olmadığım için kimseye şuradan alın, buradan satın gibi kesin bir şey söyleyemem. Benim burada en temel yapmaya çalıştığım şey alım yaptığınızda ne gibi riskler olduğunu size aktarmaktır. Şu tepe oluşumunda da hep uyardım. 24.70 geçilmediği takdirde bir düzeltme gelir diye. Burada pek tabii 24.70 de geçilebilirdi. Ama biz şunu biliyor olacaktık. 24.70 geçiliyorsa da bu bölgeden yaptığımız satışları tekrar yerine koymamız gerektiğini biliyor olacaktık. Dolayısıyla piyasayla satranç oynamaya devam ediyoruz. Ve şu an bu grafiklerin bize söylediği aşağıda 21.17 kırılmadığı sürece şu son gelen talepten dolayı piyasanın geri dönme ihtimali, yükselişini başlatma ihtimali mevcut. Şimdi benzer şekilde bir ons altına da bakalım. Ons altında aslında bir arz talep dengelenmesi söz konusu. Gümüşteki gibi alımların güçlendiği bir süreci değil, satıcıların ve alıcıların dengelendiği bir süreci takip ediyoruz. Burada da bir önceki destek bölgemiz 1822-1818 ve bunun da altında geçmişten gelen bir destek bölgesi var 1817. Dolayısıyla burada da 1817 kırılmadığı sürece şuradaki arz talep dengelenmesi bütün bu düşüş boyunca ilk defa yaşandığı için alım düşünülebilir. Ancak burada tabii gümüşü yakından takip etmek gerektiğini unutmayalım. Gümüş yükselemiyorsa altında da yükseliş beklemek yanlış olacaktır. Buradan bir altın gümüş rasyosuna bakalım. Şöyle 4 saatlik grafiklere gelerek. Bakın burada da 83 desteğinden bahsediyorduk. 83.50'den bir tepki alıyor. Yukarıda 85, 84, 86 direnç bölgesi çalıştığı sürece altın ve gümüşteki o yatay banttaki desteklerin çalıştığı, çift diplere doğru satışların geldiği bir süreci takip ederiz. Burada da bir çift tepe oluşturur. 86-14 üstü kapanışlar görecek olursak altın ve gümüş rasyosunda gümüşün satışlarının bir miktar derinleştiğini anlayacağız ve dolayısıyla altının da satışlarının devam edeceği yönünde bir algı oluşacak. Dolayısıyla rasyodan bakanlar için de yukarıda 86-14 kırılıyor mu? Altın ve gümüşteki düşüşler için önemli olacak. Aşağıda da 83 desteği kırılırsa altın ve gümüşün yükselişe başladığı bir süreci bize gösteriyor olacak. Buradan hızlıca bir platine geçelim. Bakın burada platinin daha güçlü durduğu bir süreci takip ediyoruz. Bunun da nedenini dünkü videoda açıklamaya çalışmıştım. Düşüşte altın %38.2'sini geri aldı, gümüş %50'sini aldı, platin ise %61.8'e kadar gerilediği için şu an platinin yükselişi gayet normal karşılanır. Düşüş sürecinde direnç olarak takip ettiğimiz 966-957 bölgesi bakın direnç olarak çalışmış durumda. Fakat burada yükselen dipler, yükselen tepeler şeklinde bu hareketin de devamını görüyoruz. Bugün için bakın şu alanda bir konsolidasyon süreci söz konusu. Yukarıda 960 geçilecek olursa yükselen tepeler, yükselen dipler şeklinde yükselişin devamı beklenir. 938 kırılacak olursa da burada bir miktar satışların derinleşme ihtimali gündeme gelir. Gene bunu gümüşten ve altından takip edeceğiz. Altın ve gümüşün yükselişe geçmesi, şu bulundukları seviyeleri destek olarak çalıştırması platinde de yükselişleri tetikleyen etken olacaktır. Buradan paladyuma geçersek, paladyumda da bakın şu yatay bant içinde hareket ediyoruz demiştik. Şurada bir trend oluşturmuştu ve sıkışan bir üçgen formasyonuna benzer bir hareket vardı burada. Bu trendini dün itibariyle kırdı. Bu kırılım gelecek olursa burada hatta şu destek bölgesini önemsiyorduk 1485. 1485 altı kalıcılıklarda 1448-1431'i gündeme getirir. 1431 kırıldığı takdirde de burada satışların derinleştiğini görürüz. Aksi takdirde burada da bir çift dip oluşturup tekrar yükselişe geçebilir. Paladyum için yukarıda aslında 1556'nın kırılmasını beklemek çok daha sağlıklı olacaktır. Çünkü burada 1500 çok önemli bir destek bölgesiydi geçen 2 seneden gelen ve
ve şu an 1500'ün altında hareketler görüyoruz. Ve aynı zamanda 2011'den günümüze baktığımızda paladyumun çok değerli olduğunu da tespit etmiştik. Dolayısıyla altın ve gümüşün yükselişine katılmayıp burada bir miktar daha satış gelebilir. O nedenle ben 1556 kırılmadığı sürece paladyumda alıcı olmanın çok sağlıklı olmayacağını düşünüyorum. Buradan hızlıca bir Brent petrole bakalım. Brent petrolde dünden bugüne değişen hiçbir şey yok. Şurada sıkışan bir hareket takip ediyoruz. Yukarıda 90 üstüne atmadığı sürece aşağıda 60-65 desteğine doğru satışlar derinleşecektir burada da. Ancak da bir tekrarlıyorum, bakın 90 üstüne atmadığı takdirde burada 90 kırılacak olursa da bir yükseliş süreci takip edebiliriz. Buradan gramlara geçelim. Gram gümüşte 13.40 bakın direnç olarak çalıştı ve buradan tekrar bir satış takip ediyoruz. Yani gramlar için onsları yakından takip ediyor olacağız. Dolar Türk lirası baskılandığı sürece de ons takibiyle burada işlemlerimize yön vermeye çalışacağız. 13.14 altında kaldığı sürece 12.65-12.27 bölgesine kadar satışların derinleşmesi normal karşılanır. Aksi takdirde 13.40 geçildiğinde de 13.98 ve 14.80 dirençlerini takip ediyor olacağız. Gram altına geçersek, gram altında da aşağıda 1107-1102 bölgesinde bir destek oluşturmuş durumda. Burada 1102 hatta 1100'ün kırılması satışları derinleştirir ve ilk olarak da 1085'lere kadar bir düşüş süreci yaşanabilir. Ancak tabii bunu tetikleyecek olan onslardaki o desteklerin kırılma durumu olur ancak. Aksi takdirde burada da şu yatay bandın yukarı yönlü kırılıp tekrar yükselişe geçtiğini takip edebiliriz. Tabii burada dolar Türk lirasını da takip edeceğiz. Şu an için baskılamayı başarıyorlar. Ancak bu nereye kadar devam edecek öngörebilmemiz mümkün değil. Yukarıda 1123 kırılmadığı sürece yükselişten, aşağıda da 1102 kırılmadığı sürece düşüşten bahsedemiyoruz. Evet, kısaca emtialardan bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.